Eğer bir telefon almaya karar verdiyseniz bir teknoloji mağazasına gittiğinizde büyük ihtimalle aklınızda olan telefonu alamayacaksınız. Şu ana kadar baktığınız zaman kanalımızda pek çok telefon incelemesi, karşılaştırmaları ve uzun kullanım testleri bulunuyor ve bu telefonları her zaman tüm artı ve eksileriyle objektif bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu videoda ise bir telefon alırken mutlaka dikkat etmeniz gereken ve asla yapmamanız gereken hatalardan bahsedeceğim. Dostlar, destekleriniz benim için çok önemli. Videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu başından sonuna kadar dikkatli bir şekilde atlamadan izlemenizi öneririm. Oldukça faydalı bilgiler vereceğiz. Şimdi ilk maddeyle başlarsak burada ciddi anlamda önemli bir konudan bahsedeceğiz. Eğer bir telefon almaya karar verdiyseniz veya biraz kararsızsanız, pek fazla araştırmadıysanız büyük ihtimalle almak istediğiniz o telefondan çok daha farklı bir telefonu alarak mağazadan çıkacaksınız. Bunun en büyük sebebi oradaki çalışanların sattıkları üründen ciddi anlamda komisyon almaları. Bu sayede belki de bir teknoloji editörü olarak hiçbir şekilde önermediğim bir telefonu size öyle bir pazarlayacaklar ki günün sonunda o mağazadan mutlu bir şekilde ayrılacaksınız. Ancak kullanmaya başladıktan sonra büyük ihtimalle pişman olacaksınız. Bu noktada kesinlikle bir mağaza çalışanının sizi yönlendirmesine izin vermeyin. Ayrıca oturduğumuz yerden yüzlerce telefonu kıyaslayarak çok daha hızlı ve güvenilir bir şekilde istediğimiz telefonu alabiliriz. Şimdi ikinci detaya geçtiğimiz zaman burada marka algısından bahsedeceğim. İşte Samsung telefonu alacaksam A serisinden şaşmayacaksın veya bunun dışında iPhone'da Pro'dan aşağı alma gibi söylentilere kesinlikle kulak asmayın. Burada markadan çok veya modelden çok kesinlikle özelliklere ve deneyime bakmamız gerekiyor. Aynı şekilde alacakken en iyisini alayım, en iyisi de en son çıkan modeldir diye de düşünmeyin. Apple tarafında bu tez genellikle doğru, ancak Samsung ve Xiaomi tarafında bunun tamamen ters olduğu durumlar olabiliyor. Örnek vermek gerekirse Galaxy A53 yerine A52s almak çok daha mantıklıyken Xiaomi tarafında da Redmi Note 11 serisi yerine Redmi Note 10 serisinden bir cihaz almak çok daha mantıklı olabiliyor. Burada asıl mesele yeni versiyon olması değil, vermiş olduğu genel deneyim ve teknik özelliklere çok daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Üçüncü özelliğe geçtiğimizde telefonun RAM kapasitesinden bahsedeceğiz. Burada iPhone'ları direkt olarak es geçebiliriz. Genellikle iPhone'ların düşük RAM miktarına sahip olduğunu görebiliyoruz. Bu noktada iOS'in getirmiş olduğu bir avantaj diyebiliriz. Ama Android bir telefon alırken özellikle düşük segmentte, yani orta segment veya giriş orta sınıf arasında 6 GB RAM, üst segmentte de 12 GB RAM'li telefonlar bizleri aldatabilir. Bu noktada dikkat etmemiz gereken ilk detay kesinlikle RAM miktarı olmayacak. Örnek vermek gerekirse Galaxy M23'te 4 GB RAM bulunurken benzer fiyatlara satılan bazı rakiplerinde 6 GB RAM'i görebiliyoruz. Ancak bu durumda Galaxy M23 kesinlikle kötü bir cihaz olmuyor. Öncelikle de uygun fiyatlı telefonlarda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta RAM miktarı değil. Burada Yonga seti, yani işlemciye biraz daha öncelik vermek gerekiyor. Açıkçası Helio G85 artı 6 GB RAM'li bir telefon almak yerine 4 GB RAM ama Snapdragon 750G gibi çok daha performanslı ve verimli bir işlemcili cihaz almak bize uzun ömürlük olarak da genel kullanım olarak da çok daha büyük bir fayda sağlayacaktır. Yani telefonun RAM miktarı kesinlikle arka planda kalmalı diyebiliriz. Önceliğimiz işlemci olacak. Buna benzer şekilde kamera tarafında da megapiksele bakıp kesinlikle bir karar vermeyin. 108 megapiksellik ana kameraları bir aralar orta segmentte çok sıklıkla görebiliyorduk. Ancak şu anda baya azalmış durumda. Megapiksel kameranın kalitesini kesinlikle belirleyen bir faktör değil. Burada kameranın kaç elementli bir lense sahip olduğu, diğer detaylarıyla, yazılımıyla ve genel olarak donanım tarafıyla birlikte tam bir genel paket olarak düşünmemiz gerekiyor. Kamera deneyimi olarak kesinlikle testlere de bakmanızı öneririm. Kamera performansı kağıt üstünden çok da fazla anlaşılabilecek bir şey değil. Ayrıca kamera tarafında optik imaj sabitleyicisi ve elektronik sabitleyici gibi noktalar da çok önemli. 50 megapiksel ama OIS destekli bir kamera mı yoksa 108 megapikselli EIS destekli bir kamera mı diye sorarsanız kesinlikle 50 megapiksel bu noktada öne çıkıyor. Optik imaj sabitleyici özellikle video tarafında bizlere çok daha düzgün ve stabil bir deneyim verirken fotoğraf tarafında da detayları daha iyi yakalayabildiğimiz titreşimsiz fotoğraflar çekmemizi sağlıyor. Bu noktada OIS desteğinin kamera tarafında megapikselden çok daha önemli olduğunu da belirteyim. Şimdi son ve en önemli detaya gelirsek burada kağıt üstündeki verilere bakmamak. Eğer telefon alacaksanız bir telefon karşılaştırma sitesine girdiğinizde diğer telefonlarla özellikleri karşılaştırarak direkt olarak bir karar vermeniz kesinlikle doğru olmayacaktır. Burada devreye girecek olan teknoloji kanalları diyebiliriz.
Detaylı incelemeleri, uzun kullanım testlerini mutlaka izlemenizi öneririm. Sadece benim kanalımdan veya başka bir kanaldan değil, pek çok farklı kaynaktan videoları izlemeniz, inceleme yazılarını okumanız sizin için çok faydalı olacaktır. Çünkü bir telefonun deneyiminde ben bir yeri görmüşken başka bir kullanıcı, başka bir teknoloji editörü farklı bir yerden, farklı bir noktadan bakabilir. Hepsini değerlendirip güzel bir şekilde analiz etmeniz işinizi kolaylaştıracaktır. Burada sadece incelemeler olarak değil, ayrıca en sonda mutlaka almak istediğiniz telefonla ilgili forum sitelerine girip konulara bakmanızı öneririm. Bu noktada kesinlikle genel kullanıcı deneyimlerine, kimler ne gibi problemler yaşamış, hangi noktaları daha çok beğenmiş, bunlarla ilgili de aklınızda bir fikir oluşuyor. Hatta aklınıza takılan sorular olursa da oradaki kullanıcılara sormanızı öneririm. Genellikle de cevap alırsınız. Dostlar, en son olarak da bütün bu maddeleri tamamladığınızda bir teknoloji mağazasına gidip alacağınız telefonu orada da bir kurcalamanızı öneririm. Çünkü sadece uzaktan görerek değil, telefonu bizzat kendiniz deneyimlemeniz o telefonla ilgili düşüncelerinizi de değiştirebilir. Bu maddeyi de uyguladığınızda telefonlarla ilgili atladığımız en ufak bir detay kalmıyor. Sizce laptoplar için de böyle bir video gelsin mi? Onu da yorumlarda yazarsanız sevinirim. Açıkçası bu videonun çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Daha fazla kişiye ulaşmamız için videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.